NASA'nın yıldızlar arası yolculuğu, Voyager görevleri. NASA'nın Voyager 1 uzay mekiği resmi olarak yıldızlar arası yolculuğuna çıkan ilk insan yapımı obje oldu. 36 yıl önce fırlatılan uzay mekiği artık Güneşimizden 19 milyar kilometre uzakta bulunuyor. Voyager 1 yıldır yıldızlar arası uzaydan gelen plazma ve iyonlaşmış gazlara doğru hareket ettikçe beklenmedik ve yeni veriler de yollamaya başladı. Voyager'ın Güneş sistemi küresi yani heliosferin dışına çıkan geçiş bölgesinde olduğu belirlendi. Bilim adamları tarihi bir atlamanın eşiğinde olduğumuzu belirtiyor. Voyager 1 ilk kez 2004 yılında heliosferin dışına yaklaştığında heliosferden kaynaklı basınç artışı saptanmıştı. Sonrasında bilim adamları uzay mekiğinin yıldızlar arası uzaya varması için aylar, yıllar süreceğini öngörmüşlerdi. Yeni verilerin analizi sayesinde Iowa Üniversitesi'nde Don Garnett ve plazma dalga bilim ekibinin hazırladığı rapor Science dergisinde yayınlandı. Voyager 1'de çalışan bir plazma sensörü olmadığından bilim adamları uzay aracının plazma çevresini ölçerek yerini belirlemek için farklı bir yol bulmak durumunda kaldı. Güneş'te 2012 Mart'ındaki koronel kütle boşalımı veya devasa güneş rüzgarları ve manyetik alanları bilim adamlarına istediklerini verdi. İşte umulmadık hediye bilim adamlarına 13 ay sonra Voyager 1'in konumunu verdi. Uzay mekiğinin dışındaki plazma sanki bir kemen teli gibi titremeye başladı. 9 Nisan 2013'te Voyager 1'in plazma dalga enstrümanı hareketi algıladı. İşte bu salınımlar, osilasyon, mekiğin plazma yoğunluğunu saptamaya imkan verdi. İşte plazmadaki salınımlar heliosferindekinden 40 kat daha fazla olduğundan mekiğin artık Güneş sisteminden çıkıp yıldızlar arası uzaya geçtiği düşünülüyor. Voyager 1 ve Voyager 2 ikizler ve birbirlerinden 16 gün arayla fırlatıldılar. Voyager 2 15 milyar kilometre uzakta ve Uranüs ve Neptün'ün yanından geçti. Voyager görevini kontrol edenler halen Voyager 1 ve Voyager 2'den her gün sinyal alıyorlar. Mekikler 23 wattlık sinyaller yaysa da Dünyaya bu sinyalin sadece milyarda biri ulaşıyor. Sinyaller 160 bit saniye frekansta NASA derin uzay ağı istasyonlarındaki 34 ve 70 metrelik çanaklar tarafından yakalanıyor. Voyager 1'den Dünyaya ışık hızında ilerleyen sinyaller 17 saatte ulaşıyor. Voyager 2 ise kader arkadaşına oranla biraz daha yavaş bir şekilde seyahat etmektedir. Yaklaşık olarak saatte 54 bin kilometre hızla yolculuğuna devam eden Voyager 2, şu an Güneş sisteminin son noktaları olan Helios-Earth katmanı ile yıldızlar arası uzayın başlangıcı arasında seyretmektedir. Kısa süre sonra o da tıpkı Voyager 1 gibi yıldızlar arası uzaya çıkacaktır. Voyager 1 ve 2'nin dikkat çekici bir diğer yanı da taşımakta oldukları altın plaklardır. Her iki aracın da üzerine monte edilmiş halde duran altın plaklar, insanoğluna ilişkin çeşitli tanıtım verilerini taşımaktadır. Bunlar arasında dünyadan 115 adet görüntü, rüzgar sesi, fırtına sesi, kuş sesi, balina sesi gibi doğal ses örnekleri çeşitli kültürlere ait
müzik örnekleri, 55 farklı dilde sesli selamlama mesajı, ABD Başkanı Jimmy Carter ve Birleşmiş Milletler Sekreteri General Waldheim'in yazılı mesajları yer almaktadır. Sesli selamlama mesajları 6000 yıl öncesine ait bir dil olan Akkad dili ile başlayıp bugünün modern Çincesi ile bitmektedir. Bunlar arasında bir adet Türkçe mesaj da vardır. Şu şekildedir, erkek sesiyle. Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun. Plakta yer alan tüm ses kayıtlarına ulaşmak için NASA SoundCloud linkini ziyaret edebilirsiniz. Voyager 2 5 Kasım'da yıldızlar arası uzaya girdi. Şu an dünyaya yaklaşık 18 milyar kilometre uzaklıkta olan uzay aracının gönderdiği veriler Voyager 2'nin güneş kürenin dışına çıktığını gösteriyor. Daha önce Voyager 1'de 2012 yılında uzayın başka bir bölgesinde güneş kürenin dışına çıkmıştı. Ancak Voyager 1'in üzerindeki plazma bilim deneyi PLS cihazı 1980'den beri çalışmıyordu. Voyager 2'nin üzerindeki PLS cihazı ise hala işlevsel. Dolayısıyla her ne kadar Voyager 2 yıldızlar arası uzaya giren ikinci uzay aracı olsa da daha önce hiç yapılmamış deneyler yapılıyor ve topladığı verileri dünyaya gönderiyor. Voyager 1 ve Voyager 2 uzay araçlarının her ikisi de 1977 yılında uzaya gönderilmişti. Başlangıçta görev sürelerinin 5 yıl olması, bu süre içinde Jüpiter'in ve Satürn'ün yanından geçerek gezegenleri yakından incelemeleri planlanıyordu. Ancak planlanan görevler başarıyla tamamlandıktan sonra uzay araçları emekliye ayrılmadı. Voyager 1 ve 2 41 yıldır uzayda yol almaya devam ediyor. Uzay araçları Jüpiter ve Satürn'den sonra Neptün ve Uranüs'ün de yakından geçti ve Güneş sisteminin en dışındaki bu iki gaz devinin yakından inceledi. Her ikisi de nükleer enerjiden güç alan araçlardaki radyoaktif maddeler zamanla bozundukça aracın kullanabileceği enerji miktarı da giderek azalıyor. Bu yüzden uzay araçlarındaki çeşitli araçlar kameralarda dahil daha önce kapatılmıştı. Güneş sisteminin en dışındaki yer alan Oort bulutu Güneş'e yaklaşık 1000 AB mesafeden başlayıp 100.000 AB mesafeye kadar uzandığı tahmin ediliyor. Voyager 2'nin Oort bulutunun iç sınırına ulaşması yaklaşık 300 yıl, bulutun dışına çıkması ise yaklaşık 30.000 yıl sürecek. Evet arkadaşlar, Voyager görevlerinin detaylı bilgileri bu şekilde. Voyager 1 şu an yıldızlar arası uzayda devam ediyor. Voyager 2 de yaklaşık çıkmak üzere diyebiliriz. Ve içlerinde konuda da bahsettiğimiz üzere altın plaka içinde bazı sesli mesajlar var. Bunları da NASA'nın yine konuda bahsettiğim üzere SoundCloud hesabından bakabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.